Bugün sizlerle her Dünya Kupası'nı kazanmış takımdan bir futbolcu alarak cezalı maç için kadro kuracağız. İlk çarkımızı çevirmek için çarkımızdayız ve arkadaşlar 23 tane farklı milli takım var. 1930 yılının ilk şampiyonu Uruguay'dan başlayıp 2026 yılının son şampiyonu İspanya'ya kadar çarkımızda mevcut takımlar. İlk çarkımızı da çevirdik. Bakalım arkadaşlar hangi milli takımdan başlangıcımızı yapacağız. Ekranlarımızda 1958 yılında şampiyon olan Brezilya milli takımdan ilk transferimizi alacağız. O yılın Brezilya takımına baktım arkadaşlar. Çok güzel oyuncu var. Zaten 2-3 tane oyunda olan bir kart gördüm. Oyuncu, futbolcu gördüm. Onların arasından da birisini seçtim. O da Pele. Çok güzel bir futbolcu alacağız şimdi ilk transfer olarak ama yanlış yazmışım. Çıkmadı. Pele'nin kartlarına baktım arkadaşlar. Fiyatımız uygun. Yani bir oyuncuya 750 milyon bütçe verebiliyoruz. O bütçede en uygun arkadaşlar bu kartı vardı. Maalesef çünkü Pele çok iyi bir oyuncu olduğu için kartlarda normal olarak pahalı oluyordu. Ve biz de 199 milyona ilk transferimizi bu şekilde yaptık. Ben bu kartı alırken, kadromuza eklerken o sırada da lütfen sizler likelere basalım. Abone olup bildirim açmayı unutmayalım. En az sizlerden 500'er bekliyorum. 20.000 abonede son 430 abone falan kaldı. Lütfen abone olun ki 20.000 abonede olalım. Televizyonda izleyenler sizler de likelere basarsanız bu video kesinlikle ama kesinlikle 500 like ulaşırız. Üstüne de abone de olursanız 20.000 aboneye daha hızlı ulaşırız. Destek veren herkese teşekkür ediyorum ve Pele'mizi de eklediğimize göre ikinci çarkımıza geçtik ve bakalım arkadaşlar ikinci ülkemizde olmuş olacak. İnşallah oyunda kartı olan futbolcu ülkeleri gelir diyorum ve 1998 şampiyonu Fransa'dan bir oyuncu alacağız. Bakalım neler varmış, ona ilk bir bakmam lazım tabii. Çok fazla oyuncu çeşidimiz var ama arkadaşlar belki sağ bek oyuncu alamayabiliriz diye ben burada arkadaşlar Thuram yazıyorum ve Thuram'ın bir kartını alacağım. Çünkü ileriki ülkelerde belki sağ bek olan bir oyuncu denk gelmeyebilir. Sonra sıkıntı çekmeyelim de 110 genlik Thuram'ı oynatacağız ama kartımız fiyatımıza uygunmuş. Güzel 727 milyona almış olduk. 118 genlik kartımızı o zaman kadromuza eklemiş olacağız. 118 genlik Thuram'ı hızlı bir şekilde arkadaşlar. O zaman gelelim ve eklemiş olan, bu arada yedeklere hiç bakmadım. Belki de bende olan bir kart vardı. Mesela blank alınabilirdi. Bende de varmış. Hem de 1998 yılındaki Fransa milli takımlara blank vardı. Onu görmüştüm. Keşke yedeklere bassaydık. Çok fazla coins gitti. Coins kasmak bildiğiniz gibi çok ama çok zor. Keşke kolay olsa da rahat rahat coins harcasak ama maalesef çok zor. Thuram'ı da eklediğimize göre 92 gene kadar ulaşmış olduk. İlk önce yedeklere bakmamız lazım. Şimdi o zaman 3. ülkemizi belirliyoruz ve bakalım o ülkemiz ne olacak? 1966 yılındaki İngiltere şampiyonunu alacağız. Bakalım neler var. O sene İngiltere milli takımda arkadaşlar 2 tane oyuncu varmış oyunda olan. Yanlış görmediysem birisi stoper Moore. Bakalım hesapta var mı? Yokmuş arkadaşlar. İkincisi de Charlton arkadaşlar. Ofansif orta saha kartı olan, genelde o pozisyonda karta gelen oyuncu ama ikisinin de yedeklerinde bir kartı yokmuş arkadaşlar. Bakmamıştım. Şimdi o zaman bence Charlton mı alsak be? Orta saha bence olur be. Stoper de olur ki. Neyse bir kartlara ben bakayım. En mantıklısı bu iki oyuncudan birisini alalım. Moore'un arkadaşlar 115 genlik hatta 120 genlik kartını alabiliyoruz. Şimdi Charlton'a son olarak bakalım arkadaşlar ve iki oyuncudan birisini seçelim. Bakalım ne varmış bu kartta. Charlton'ın da arkadaşlar 115 genlik aynı etkinlikte bir kartı gelmiş. Bunu alamıyoruz. Fiyatımız uygun değil. Charlton'ın arkadaşlar bu kartını alabiliyormuşuz. Ve bunun da turuncu hali falan yokmuş. O zaman bence Moore'u alalım arkadaşlar ve stoperimizin birisini de tamamlamış olalım ve 3. transferimiz de İngiltere'den gelmiş olsun ve buradan turuncu haliyle hızlı bir şekilde almış olduk. Onayla dediğimizde ise isteğimizi verdik. Bildiğiniz gibi bu kartın, bu futbolcunun kısa bir boyu var. O yüzden hava toplarında cezalı maçta inşallah sıkıntı yapmaz diyorum ve yedeklerimize girdik. Hızlı bir şekilde burayı sıfırladık ve Moore'umuzu geldik. Sağ stoper ekleyelim. 4 gen atladık. 96 gen olmuş olduk. Şimdi o zaman yeni ülkemizi seçmek için çevirdik. Bakalım neler gelecek. Ekranlarımızda arkadaşlar 1986 yılının şampiyonu Arjantin geldi. Oyunculara ilk bir bakmam lazım. Oyunculara baktım ve arkadaşlar çok güzel bir oyuncu denk geldi. O da Maradona arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bu yılda da sanırsam Maradona dışında oyunda olan bir futbolcu yoktu ama niye çıkmadı şu an? Tabii ki de yanlış yazdım her zamanki gibi. Maradona'yı şu anda doğru bir şekilde yazdık ve kartlarımız bu şekilde. İyi ki bu arada daha demin Moore'u aldık, Charlton'u almadık çünkü ikisi de aynı pozisyon Maradona ile. Şimdi bu kartı fiyatımıza uygun değilmiş. Maradona çok efsane bir futbolcu olduğu için kartı maalesef çok pahalı. Maalesef çok pahalı arkadaşlar. Bu kartı sanmıyorum 2,5 milyar ya. Bu karta göre çok pahalı bir kart çünkü
Çünkü Maradona olduğu için. 109 genlik kartına baktığımızda turuncu Ali varmış. O zaman sağ kanat Maradona'yı oynatmış olacağız. Ama Maradona kısa boylu çevik bir oyuncu olduğu için geni düşük olsa bile bence çalım hareketi olarak işe yarayacaktır tek tek maçımızda. Uzun boylu bir futbolcu alsaydı bu gende mesela çok sıkıntı yapardı ama Maradona aşırı derecede yapmaz arkadaşlar. İnşallah umudum bu şekilde tek maçında göreceğiz artık arkadaşlar. Şimdi o zaman Maradona'mızı isterseniz ekleyelim. Bu arada yedeklere de baktım. Başka Maradona kartı bende yok. Mecbur bunu kullanacağız. 97 gende bu şekilde olmuş olduk. Şimdi o zaman yeni ülkemizi seçelim ve inşallah dediğim gibi futbolcu olarak oyunda olan bir yıl gelir derken 2018 yılındaki Fransa şampiyonluğunda çok fazla oyuncu var. Hatta 2018'de Mbappe tabii ki de orada var. Hiç bakmama bile gerek yok. Yedeklere de girdiğimde bende Mbappe vardı. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Başka 2018'de Fransa'da Ekitike yoktu illaki. 2018'de yoktur diye düşünüyorum. Upamecano mesela illaki vardır. Bakmadım bu arada ama olmazsın %99 olabilir diye düşünüyorum. Ama bence buradan tabii ki de Mbappe almak en mantıklısı ama dizilişimize uymuyor. O zaman ne yapalım? Şu anlık 4-2-4 dizilişine bence geçelim. Şu anlık en mantıklısı o gibi ve atak kısmına Mbappe, Pele, Maradona müthiş atak kısmı oldu isim olarak. Ama kartlar tabii ki de en yüksek kartlar değil ama isim olarak bence çok güzel atakmamız oldu. Mbappe'yi bu arada ben sağ SNT'de kullanalım. Daha çok sağ taraftan çalım atma uğraştığım için sağda Mbappe'yle daha iyi şeyler yaparız. Şimdi Mbappe'yle birlikte genimiz 101 gün oldu. Yeni ülkemize de geçmeden önce 2 tane yıldız bileti çekilişimiz vardı. Onu hatırlatmak isterim. Çekilişi bilenler bir 30-40 saniye atlayabilir ama atlamasa daha mantıklı olur benim için. Arkadaşlar şimdi 2 yıldız çekilişi katılmanız gereken sadece arkadaşlar yoruma ve açıklama bir link bıraktım. O link de bu şekilde arkadaşlar. Bak mouse'u hareket ettiğimde göreceksiniz. Bu linki tıklayıp uygulamaya indirirseniz arkadaşlar ve sonra ise bu videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olup yorumlarda çekilişe katılıyorum yazarsanız çekilişe katılmış olacaksınız. Süre daha biraz daha var arkadaşlar. O yüzden bence kaçırmayın. Bedava yıldız biletlerini kaçırmayın. 2 kişi yıldız bileti verilecek ama süre daha var. O yüzden erken davranın. Çekilişe katılın. Daha çok daha uzatmadan isterseniz geçelim arkadaşlar yeni çarkımıza ve bakalım arkadaşlar yeni ülkemiz ne olmuş olacak? Hangi yıldaki ülke olacak? Görelim ekranlarımızda arkadaşlar. 1930 Uruguay, yani ilk Dünya Kupası'nı kazanmış ülke var ve 1930 yılında yani oyunda olan bir kart olacağını hiç sanmıyorum ama tabii ki de yine bakayım ben. Hatta arkadaşlar kanıt olarak sizlere de göstereyim. Ekranlardaki 1930 yılındaki Uruguay futbolcular, yani buralardaki arkadaşlar fotoğrafları bile yok. Yani oyunda olan bir kart şu ana kadar hiç göremedim. Gözümden kaçan bir oyuncu yoksa o yüzden ne yapacağız? Yeni yılı belirleyeceğiz. 1930 Uruguay'dan bir oyuncu alamadık. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi o zaman hangi ülkeyle değiştiriyoruz? 1982 İtalya milli takım şampiyonluğuyla değiştirdik. Bakalım burada neler varmış. Bu yılın İtalya'sında arkadaşlar sadece bir seçeneğimiz var. Yanlış görmediysem, gözümden kaçan bir futbolcu yoksa o da Baresi arkadaşlar. Şimdi Baresi'nin bir kartını alacağız. 115 kelin kartını gördüm ama fiyatımıza uygun olsun. Niye internet şu anda gidiyor bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar, yani 900 milyon. Bir oyuncuya 750 milyon verebiliyoruz ve başka Baresi kartına baktığımızda 101 gene kadar düştü. Niye böyle ya? Baresi'nin hiç kartı gelmemiş doğru düzgün arkadaşlar. Yakın zamanda inşallah gelir bari. 101 gene kartını alacağız. Bunun da arkadaşlar maalesef mavi hali varmış. Yapacak bir şeyimiz yok. 101 genlik mavi dereceli halini almak zorunda kalıyoruz ama bu arada biz stoperlerimizi bitirmedik değil mi? Şimdi 3 tane stoperimiz birden bir olmasın diyeceğim de başka oyuncu çeşidimiz de yok. Yani Baresi mecbur almak zorundayız. İnşallah cezalı maçımızı kazanırız. Çok fazla gol yemeyiz diyorum ve Baresi'mizi hızlı bir şekilde o zaman ekleyelim. Bu arada ilk öncelikle oyuncuları, kartları belki bende vardır diye yedekleri bakıyorum. Baresi'nin hiçbir şekilde kartı bende yoktu. O yüzden pazara direkt sizle birlikte almaya geçtik. Pazardan bu arada kartlarına bakmıyorum. Sadece yedeklerde bende önceden çıkan falan bir kartı var mı diye bakıyordum ama Baresi maalesef yoktu. 102 gen yaptı bize ama çok iyi bir katkı veremedi. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi o zaman geçelim yeni ülkemize ve bakalım arkadaşlar yeni ülkemiz ne olmuş olacak? Ekranlarımızda hangi ülke varmış? 1966 yılının İngiltere şampiyonundan alacağız. Ama arkadaşlar bu yılın İngiltere şampiyonunda mor almıştık arkadaşlar. O yüzden bir yılda 2 tane futbolcu almak yasak. Çarkımızı bir kez daha çevirdik. Bakalım çıkmayan yıllar gelirse çok zor olur. Bakalım bu sefer kim gelecekmiş? 1974 Almanya şampiyonundan bu sefer alacağız inşallah. Bu yılda 2 seçeneğimiz var. Birisi
Gerd Müller santrfor olan, ikincisi ise Beckenbauer gördüğünüz gibi. Santrforumuz zaten vardı ve Beckenbauer'in stoper ve defansif orta saha kartı var. Biz de arkadaşlar tabii ki de stoperlerimiz dolu olduğu için bunu orta saha kısmında oynatacağız ama alternatifine baktım arkadaşlar. Merkez orta saha açık değil. O yüzden gene düşük bir şekilde merkez orta sahamızda oynayacak. Orta sahamızın ilk transferi bence kötü oldu. Hem atak kısmına yararı olmayacak bir oyuncu olacak hem de genimizi düşürecek. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu sefer kötü bir transfer yaptık bence. Hatta 2 kötü transfer yapıyoruz üst üste. Yapacak bir şeyimiz yok. Beckenbauer'in şimdi daha demin aldığımız kartını ekledik. 105 gene kadar ulaşmış olduk. Dizilişle değiştirmek istemiyorum. Çünkü Pele Mbappe aynı yan yana oynaması lazım. 110 gene kadar düştü. Yapacak bir şeyimiz yok. Beceri puan bastığımızda belki birazcık yükselebilir, bilmiyorum. Pasa verelim arkadaşlar. Pası iyice güçlensin çünkü Meo'da oynuyor. Stoper olarak açıldı ama maalesef arkadaşlar alternatif olarak Meo açık olmadığı için hiç genimiz yükselmedi. Geçelim o zaman yeni ülkemize ve bakalım bu sefer hangi ülkemizden bir oyuncu alacağız. Bir yakın zaman ülkesi gelsin artık. Bu gelmişti arkadaşlar. O yüzden bir kez daha çevirelim. Bir 2000'den sonrası gelsin. 1900'lere düşmeyelim. Haydi oğlum bakalım ne geliyor. 1998 Fransa'yı da almıştık. Bir gelen ülkeleri bir sileyim arkadaşlar. Arkadaşlar 3 tane ülke seçtim aklıma gelenleri. Çünkü yanlış bir ülkede silmek istemiyorum. O yüzden bir kez daha çevirdik. İnşallah çıkmayan bir ülke gelir. 3 tane sildim de geri kalanı unuttum arkadaşlar. Şimdi 1934 İtalya geldi. Bu yıldan bir oyuncu alabilir miyiz? Bence sanmıyorum. Tam da tahmin ettiğim gibi yok arkadaşlar. O yüzden bir kez daha çevirdik ve bakalım bu sefer hangi ülkemiz gelecek? 1962 Brezilya geldi. Bakalım burada var mı? Transferimizi almadan önce baktım alacağımız oyuncuya. O yüzden diziliş değiştirmek zorundayız arkadaşlar. Şimdi dizilişimiz bu olacak. Maradona'yı ofansif orta saha kısmında oynatacağız. Alternatif olarak açık ama maalesef eski bir kart olduğu için %99 gen artış olacak. Yani geni 1-2 gen düşecek. Yapacak bir şeyimiz yok. Maradona burada oynayacak ama Beckenbauer kendi mevkisine geçecek. Şimdi o zaman sağ orta saha kısmına bir transfer yapacağız. O da ne olacak? Tabii ki de arkadaşlar Garrincha olacak. Zaten bir Pele bir de Garrincha seçeneğimiz var. Pele'yi de aldık zaten. O yüzden sadece Garrincha almaz seçeneğimiz var. İnşallah bu yıldan başka bir oyuncu almamışızdır. Yani Pele'yi bu yıldan inşallah almamışızdır. Aynı yıldan 2 transfer yapmayalım. Şimdi kartlara baktım ama arkadaşlar bu çok pahalı. Niye o kadar pahalı bilmiyorum. Alabileceğimiz sadece bu kartı var. Turuncu hali maalesef yokmuş. Ben bunu unuttum. Parça bölümünde de arkadaşlar 117 genlik bir karta 17.000 parça istiyor. Bizim parçamız da yetmiyor. Aslında ettirebiliriz ama 17.000 parça bu karta da değmez bir maç için. O yüzden bence bu yıldan bu ülkede bir transfer yapmayalım bu seferlik. Tekrar çevirerek yeni ülke belirleyelim. Bakalım arkadaşlar bu sefer artık bir 2000'in üstüne çıkalım be. 1900 yıllarda kalmış olduk. Şimdi 1970'ten alacağız. Alacağımız transfere direkt geldik. O oyuncuda 110 genlik Jorginho kartı olacak. Turuncu hali de var. Çok güzel. 620 milyona da 118 genlik sağ kanatımızı aldık ama alternatif olarak sağ ortası açık. Yani sorunumuz yok o kısımda. Şimdi o zaman geçelim arkadaşlar. Kadromuza ve Vitina yerine Jorginho'muzu hızlı bir şekilde arkadaşlar ekledik. 107 gene kadar ulaştık. İnşallah bu kısımlara da oyuncular bulabiliriz diyorum ve yeni ülkemize geçiyoruz. Bakalım arkadaşlar bu sefer 2000'in üstünde gelsin artık diyeceğim ve 2002 Brezilya geldi. Oyunculara baktık. Çok fazla oyuncu çeşidimiz var ama Roberto Carlos'u gördüm ve direkt arkadaşlar onu almak karar verdim. Bir de sol bek denk gelmeyebilir çünkü. Hemen hızlı bir şekilde Roberto Carlos'un kartlarını zaten biliyorum. Bu kartı fiyatımıza uygun. Çünkü dünkü videoda da almıştık bu kartı. Ama turuncu hali yok. Çok kötü oldu. Buna bakmamıştım hiçbir şekilde. Kötü oldu. Fiyatımıza uygun bu kart çok pahalıdır. %99 4 milyar yani bir karta veremeyeceğiz. Tabii ki de arkadaşlar. Bir parçalara bakalım. Parçada yoksa bu kartını alacağız ya da farklı bir oyuncu. Sol bek bulamadım arkadaşlar ama atak orta saha kısım yani oralarda çok fazla oyuncu var. Ronaldinho alacaktım ama 109 genlik bir kartını alabiliyorduk. O yüzden ben de Z Roberto almaya karar verdim. Çünkü 114 genlik bir kartını alabiliyoruz ama turuncu hali yokmuş. Bunu hiç bakmamıştım. İkinci en yüksek genliği fiyatımız uygun ama arkadaşlar pazarda çok varmış. O yüzden riske gidip almak istemiyorum. 111 genlik kartını alacağız. Turuncu hali de var. 507 milyon o zaman almış olduk ve 116 genlik kartımız hayırlı olsun ama arkadaşlar kayıt 50 dakikaya geçti. Yani bir türlü bir kadroyu kuramadım. Lütfen like'lara basalım. Lütfen arkadaşlar. Şimdi Roberto'muz gelsin. Bunu da kadromuza eklemiş olalım. Siz kaç dakikadır izliyorsunuz bilmiyorum ama 50 dakikayı geçti artık kayıt. Sol orta saha kısmını da artık bu şekilde bitiriyoruz. Kaldı 2
genimiz 110 gende olduk. Geçelim yeni ülkemize ve bakalım bu ülke ne olmuş olacak. İnşallah böyle yakın zaman 2026 gelsin mesela, 2010 İspanya. Buradan sol bek kaleci rahat rahat alırız diye düşünüyorum. Sol bekimiz var arkadaşlar. O da Capdeville. 111 genlik kartımızı alacağız. Turuncu Ali yok. Kırmızı Ali'ni alacağız o yüzden. Ve son olarak kalecimize geçmeden önce, yani çarka geçmeden önce, son şampiyon 2026 İspanya olduğu için bence İspanya'dan da kalecimizi alalım ve bitirelim arkadaşlar. Genelde kale Simon koruduğu için Simon'u alalım. Raya da iyi bir topçudur, kalecidir ama Simon daha çok oynadığı için Simon'u alalım. Yeni gelen kartı da var zaten. Turuncu Ali de varmış. 685 milyonla bu oyuncumuzu da aldık. İki yeni transferimizi de ekleyelim ve bitirelim. Hemen kadromuzda Simon'u ilk öncelikle ekledik. 113 gene kadar ulaşmış olduk. Son transferimiz Capdeville'ımızı da ekledik ve 116 genlik her dünya şampiyonu kazanmış takımlardan bu şekilde bir kadro kurduk. Şimdi antrenman ve becerilerini halledeceğiz. O sırada da lütfen like'ları basalım, abone olup bildirimi açmayı unutmayalım. Bir de ekstra bana destek için açıklama ve yorumlara bıraktığım linkten uygulamayı indirebilirsiniz. İsterseniz de sonra silebilirsiniz arkadaşlar. Kullanmayacaksanız uygulamayı, onu da belirteyim. Hem de çekilişe de katılmış olacaksınız. Şimdi daha fazla uzatmadan cezalı maça geçelim. Karşı tarafın arkadaşlar bu şekilde kadrosu ve bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyerek maçımızı kazanabileceğiz mi görelim. Sağ taraftan iyi bir boşluk buldular ve Eneka Williams çok hızlı bir şekilde geliyor. Hiç kimseye yetişemedi ve daha maçın başında 1-0 geriye düştük. Jorginho'dan bir çalım, çok iyisin Jorginho, önümüz bomboş. Aradan pasımız geçti mi geçti. Mbappe de vurdu ve gol olmadı ya. Of. Sağ taraftan bir şut, kaleci maalesef dönen top. Igor 2-0'ı buldu. Yapacak bir şey yok. Sol taraftan gelecekler Igor'la, bakalım. Mur alamadı. Baresi de dokunamadı ve 3-0 oldu ama internet gitti. Mur verdi pasını Pele'ye. Pele döndü Mbappe'ye. Mbappe vurdu ve sonunda golümüzü attık. Bir türlü doğru düzgün atak yapamadık ve bir foul dönüşü golümüzü bulduk. Mbappe'nin durumu 3-1 yaptık ama fark çok fark. Igor vurdurtmayalım ama kimse niye gitmedi? Kaleciyi geçmeye çalıştı ve direğe döndü. Çok güzel, Capdeville uzaklaştırdı. Son dakikalarda belki bir ihtimal gol atabiliriz. Haydi oğlum ilerleyelim. Mbappe'den bir çalım gelmedi. Jorginho verdi Mbappe'ye. Mbappe bir çalım atamadı ve maçımız 3-1 yenildik. Cezaya geçelim artık. Hatta geçmeyelim arkadaşlar. Foul kazanmışız. Belki gol atarız. Maradona Mur'a verdi. Mur çok kötü bir şut cezaya. Cezalı çarkımıza geldik. Hiç uzatmadan bastık ve bakalım arkadaşlar cezamız ne olacak. İnşallah çok ağır bir ceza gelmez. Ne geliyormuş? 10 tane draft rate harca ama 3. biletten, 7. biletten ve 10. biletten çıkanları sil, gelebilecek en ağır cezalardan birisi oldu. 10 biletimiz hazır arkadaşlar. Bismillah diyerek o zaman başlayalım. 3, 5 ve 10. sıradaki arkadaşlar, pardon 3, 7, 10. sıradaki biletten çıkanlar sırayacağız. Bu oyuncu bizim karımız arkadaşlar. O yüzden güzel bir şey çıktıysa mükemmel olur. Bu arada havuza çıkmadı. Doğru, hiç dikkat etmemiştim. Birinci bileti açtık. İkinci Arjantin'den açalım. Bakalım ne gelecek. Bir yeni bir oyuncumuz var. Yol var mı? Yola da gidiyor. Çok güzel. Buradan da oyuncu silme cezası yok. Sol bek Tagliafico geliyor sanırsam. Bakalım kaç genlik bir oyuncuymuş. 115 gen. Artık bu drafttan çıkan sileceğiz. O da İngiltere paketine denk geldi. Bakalım yeni bir oyuncumuz var. Altın efektini iyi ki görmedik ama yola gidebilecek bir oyuncu sileceğiz. İnşallah 115 gendir. Çünkü 117 gen galiba ya. Saka sileceğiz sanırsam. 117 gen Saka boşa gidecek. Yani yapacak bir şeyimiz yok. İlk oyuncumuzu sileceğiz. Şimdi o zaman 4. biletimizi Fransa'da açıyoruz ve bakalım buradan. Bu arada üst üste yola gittik. O da güzeldi. Buradan bir şey çıkmadı. Geçtik İspanya. 5. bilet oluyor. 5. biletten bakalım ne gelecek. Yine yola gidiyoruz. Bu arada çok fazla yola gittik farkındaysanız. İspanya sol kanat ve bakalım bu oyuncu kimmiş arkadaşlar, hemen görelim. 115 gen Pino gelmiş oldu gördüğünüz gibi. 6. bileti harcıyoruz ve 6. biletten bakalım kaç genlik bir oyuncu. 110 gen Molina. 7. biletimizi harcayacağız. Harcadık hatta. Yeni bir oyuncu var, bakalım kimmiş arkadaşlar. 110 genlik oyuncuyu da sileceğiz arkadaşlar. 7. bilet silinecek oyuncuydu. Geçtik 8. bilete. Burada silme yok arkadaşlar. Bakalım kim gelecek. 114 gen Barcola. 9. biletimizi harcıyoruz. Bakalım buradan ne gelecekmiş. Ekranlarımızda 114 genlik girim oldu ve 10. bilet, yani bu oyuncuyu da sileceğiz. Bakalım kim geliyor. Yeni bir oyuncu gelmedi. Yola gidiyor muyuz? Yola gidemiyoruz. O zaman silelim oyuncularımızı. 110 genlik kart, 113 genlik kart ve bir de arkadaşlar Saka vardı. Toplam 1800 parça zararımız var. Hemen de gördüğünüz gibi oyuncularımızı seçiyoruz arkadaşlar ve antrenman dediğimizde ise oyuncularımızı sildik. Yapacak bir şey yok. Like'leri basalım, abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Uygulama
uygulamayı lütfen indirin. Çekilişe katılın. İndirdikten sonra bu arada kullanmayacaksanız silebilirsiniz. Ben de bugünü bu kadar. Ekrana 2 video bıraktım. Onları da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.